Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Türk tarihinin en önemli kırılma noktalarından ve devrimlerinden bir tanesi şüphesiz ki 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet rejimi olmuştur. Çok çetin ve kanlı geçen bağımsızlık mücadelesinin ardından ilan edilen rejim, Türkiye'nin çehresini bütünüyle değiştirirken arkasından gelen diğer devrimler de Cumhuriyet rejimine entegre bir yol haritası çizilerek oluşturulmuştu. Klasik Türk tarihçiliği anlatımına göre bir gecede ilan edildiği anlatılan bu rejim, gerçekten de bahsedildiği gibi Atatürk'ün yarın Cumhuriyeti ilan edeceği sözünden hareketle bir gecede kararlaştırılıp ertesi gün ilan edilmiş miydi, yoksa Tanzimat ile başlayan yaklaşık 100 yıllık bir sürecin son adımı mıydı? Bu videomuzda biraz da klasik formatımızın dışına çıkarak bu sorulara cevap ararken Türk tarihinin en sancılı dönemlerinden ve bu sancıların ardından Cumhuriyet ile noktalanan süreci inceleyeceğiz. Ancak videoya geçmeden önce siz değerli izleyicilerimizin destekleri bizim için çok önemlidir. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca kanal ve video ile ilgili görüş ve eleştirilerinizi videonun yorum kısmına yazabilir ya da kanalın topluluk sekmesinde araştırmamızı istediğiniz konuları da yazabilirsiniz. İyi seyirler. Bir milleti var eden en önemli unsurlardan bir tanesi tarihsel süreç içerisinde kendisini değişim ve dönüşüme adapte edebilmesidir. Tarihin en eski ve kadim medeniyetlerinden olan Türk milleti de bu süreç içerisinde zaman ve mekansal duruma bağlı olarak kendisini adapte edebilmiştir. 16 devleti yıkılıp 17'sini kurmayı başaran Türk milleti yaklaşık 100 yıl süren kargaşa ve kaosun içinden çıkmayı başarmış ve müstakil devletini kurabilmesini bilmiştir. Peki Cumhuriyete giden süreç nasıl gelişti ve ilan ediliş macerası nasıl gerçekleşti? Bu sorunun cevabını bulabilmek için 84 yıl öncesine Tanzimat'ın ilanına gitmemiz gerekmektedir. Türkiye'nin ilk yarı anayasal belge niteliğini taşıyan bu belge aynı zamanda Türkiye'nin zihinsel değişim ve dönüşümünü de temsil etmektedir. Gerek siyasal, gerek sosyal ve gerekse de edebi anlamda bir döneme damgasını vuran bu ferman Osmanlı Türkiye'sini o derece etkilemiştir ki edebiyatta Tanzimat edebiyatı şair ve yazarlarını ortaya çıkarırken Türkiye'nin ise bütün yönleriyle batıya entegre olma çabasını göstermektedir. Önceki dönemlerde teknik ve askeri alanda takip edilen Batı dünyası artık günlük hayatta da kendisini fazlaca hissettirmeye başlamıştı. Zira Recaizade Mahmud Ekrem'in Araba Sevdası adlı romanında bir yandan Batı'ya duyulan hayranlık eleştirilirken diğer yandan ise Batı kültürünün Türk toplumuna olan etkilerini güzel bir şekilde anlatmaktaydı. Bu dönem sanatçıları divan edebiyatında hiç bulunmayan makale, tiyatro, roman, hikaye, anı, eleştiri gibi yeni edebiyat türlerini getirmişlerdi. Divan edebiyatında bulunan şiir, tarih, mektup gibi edebiyat türlerini Batı anlayışına göre yeniden düzenlemişlerdi. Bu dönem edebiyatının özellikle ilk devirlerinde yetişen sanatçıların çoğu Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire gibi Fransız devrimci yazarların etkisinde kalarak makale ve şiirlerinde zulüm ve haksızlık gibi konulara değinirlerken vatan, millet, hürriyet, hak, adalet, kanun gibi kavramları yaymaya çalışmışlar, toplum için sanat anlayışını benimsemişlerdi. Edebiyat alanında ilk olarak görülmeye başlayan bu anlayış şüphesiz ki etkisini siyasi mecrada da gösterecek ve bu durum rejim değişikliği isteklerine doğru evrilecekti. Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa, Ali Suavi, Ahmet Mithat gibi yazarlar bu değişim ve dönüşümün fikirsel öncüleri olacaktılar. Zira bu dönüşümler kendisini Jön Türk ya da diğer adıyla Genç Türkler hareketinde vücut bulmaya başlayacak, fikirsel dönüşümler rejim değişikliği talebiyle fiili bir hal almaya başlayacaktır. Özellikle 2. Mahmut döneminde Avrupa'ya gönderilen aydınların burada gördükleri değişim ve dönüşümlerden etkilenmeleri ve devlet mekanizmalarının üstünlüğü bu aydınlar üzerinde büyük etkiler bırakırken devletlerinin yıkılmakta olduğunu, kurtuluşun ise anayasal bir düzende ve meclis sisteminde olacağı görüşü bu aydınlar üzerinde hakim olacaktı. Tanzimatı gerekli fakat yetersiz bulan bu aydınlar özellikle bu dönemin hakim yayın organı gazete ve dergilerde bu konuları işlemeye başlayacak ve anayasal düzen meselesini topluma aksettirmeye çalışacaklardı. Ancak yüzyıllardan gelen geleneğe bağlı olarak devleti mutlak bir hakimiyet ile yöneten padişah için bu talepler tehlikeli bulunmakta ve engellenmekteydi. Zira toplumsal altyapısını hanedana bağlılık olarak kuran hanedan için vatan, millet, hürriyet ve adalet kavramları kendi toplumsal zemininin kendileri dışında başka bir zemine doğru kaymasından endişeliydiler ve bu tür kavramlar engellenmesi gereken şeylerdi. Zira Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre piyesinin engellenmesi bu düşünceden ileri gelmekteydi.
Ancak değişim ve dönüşümün tadına bir kere varan bir toplum için artık bundan geriye dönüş yoktu. Ve nitekim bu aydınlar da tüm baskılara rağmen bu düşüncelerinden vazgeçmeyecek, Jön Türk hareketiyle toplumsal bir altyapıya kavuşacaktı. Jön Türk hareketinin fitilini yaktığı bu düşünce 1876 yılında ilan edilen meşrutiyet ile taçlanacaktı. Meşrutiyet ile Türkiye anayasal sisteme giderken parlamentonun açılmasıyla yönetim anlamında büyük bir devrimi gerçekleştirmiş ve ilk defa padişah mutlak yönetim anlayışından büyük bir taviz vermişti. Ancak tüm bu yeniliklere karşı direnç gösteren padişah ve ulema öncülüğünde toplumsal altyapısı da azımsanmayacak derecede olan yapılar da vardı. Ve bu iki yapı arasındaki çekişme Cumhuriyet'in ilanından sonra da yaşanmaya devam edecekti. II. Abdülhamit'in 93 Harbi'ni bahane göstererek parlamentoyu kapatması ve anayasayı askıya alması yenilikçilere vurulan ilk büyük darbe olarak tarihe geçecektir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi değişim ve dönüşümün tadına varmış bir toplum için bundan geriye dönüş yoktu ve yenilik taraftarları 33 yıl boyunca bu uğurda yeri geldiğinde canlarını bile feda etmişlerdi. II. Abdülhamit'in meşrutiyeti askıya alması değişim ve dönüşümden yana olanları yıldırmayacaktı. İlk olarak Tıbbiye-i Şahane öğrencileri arasında kurulan İttihad-ı Osmani adlı örgütle siyasi mücadelelerine başlayan yenilikçiler daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne evrilecek, cemiyet ile 33 yıl boyunca Abdülhamit yönetimine karşı mücadelelerini sürdürecek ve en nihayetinde 1908 yılında bu amaçlarına ulaşarak II. Abdülhamit'e meşrutiyeti ilan ettireceklerdi. Bu cemiyet ileride Cumhuriyeti ilan edecek isimleri de bünyesinde barındırırken bu neslin yetişmesinde ve tecrübe kazanmasında olumlu veya olumsuz önemli katkıları olacaktı. Ancak her şey bununla bitmiş değildi. İkinci meşrutiyetin ilanı padişahın yetkilerini büyük ölçüde törpüleyecek ve Osmanlı Devleti meşruti monarşi rejimini yıkılışına kadar deneyimleyecekti. Siyasi alandaki bu gelişmeler kendisini sosyal alanda güçlü bir şekilde hissettirecek, o döneme kadar konuşulmayan cumhuriyet, harf meselesi, kılık kıyafet, laiklik gibi konular bu dönemde Türk toplumunun gündemini meşgul etmeye başlayacaktı. Padişahı ve gelenekçileri mağlup etmiş yenilikçilerin önünde büyük bir sorun vardı. Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti artık yıkılmaya yüz tutmaktaydı. Bir yandan azınlık isyanları, diğer yandan iç karışıklıklar ve ardı arkası kesilmeyen savaşlar devleti ve yenilikçileri istediklerini yapmalarına alıkoymaktaydı. Özellikle de 1914 yılında patlak veren 1. Dünya Savaşı her şeyi ama her şeyi geri dönülemeyecek bir şekilde değiştirecekti. Birinci Dünya Savaşı'ndan büyük bir hezimetle yenik ayrılan devlet, kaderini İtilaf devletlerinin eline terk ederken yeniliğin öncülüğünü üstlenen İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin bazıları yurt dışına çıkacak, bazıları tutuklanacak ve idam edilecek, bazıları da yeni bir mücadele için Anadolu'ya geçeceklerdi. Milli mücadele süreci Türkiye'deki birçok şeyin değişiminin habercisiydi. Anadolu'ya geçen kadrolar değişim ve dönüşümün mutlak gerekliliğine inanan, mevcut sistemin miadını doldurduğu görüşünde olan kişilerden oluşmakta ve bu görüşlerde de mutabıklardı. Aslına bakılacak olursa Kurtuluş Savaşı sadece bir milletin bağımsızlığı için değil, değişim ve dönüşüm isteyenler için de ya tamam ya da devam mücadelesiydi. Zira Mazhar Müfit Kansu anılarında Erzurum Kongresi'nin yapıldığı sıralarda Atatürk'ün kendisine aldırdığı ilk notun rejim değişikliği olduğu ve mücadeleden sonra Cumhuriyet rejiminin kurulacağını belirtmesi her şeyi göstermekteydi. Ancak bu yolun çok çetrefilli olacağını bilen Mustafa Kemal Paşa bu hedefini saklı tutacak ve öncelikli olarak da önündeki engelleri adım adım geçmeyi kendisine politik olarak benimseyecek ve uygun koşulları bekleyecekti. İlk olarak parlamenter sistemi çalıştırarak işe koyulan Mustafa Kemal Paşa, parlamenter sistemin halk tarafından benimsendiğinin farkına varır varmaz ikinci hedefine yönelecekti. Zaferin ardından saltanatın toplum nezdindeki itibarının iyice azaldığını gören Paşa, Lozan görüşmeleri öncesi İstanbul hükümetinin yapacağı hatayı beklemeye başlamıştı. Nitekim bu konuda da fazla beklemeyecek ve Lozan görüşmelerine İstanbul'un da katılması talebini Ankara'ya iletmesi üzerine fırsatın geldiğini düşünen Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve Ali Fuat Paşa gibi mücadelenin kahramanlarının da desteğini alarak Cumhuriyet'in önündeki en büyük engeli kaldırmıştı. Aslında saltanatın kaldırılması sadece Mustafa Kemal Paşa'nın aklında bulunan bir durum değildi. Saltanatın kaldırılmasına yönelik teklifin altına imza atan Rauf Orbay, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy gibi isimlerin bulunması Cumhuriyet fikrinin mücadelenin diğer kahramanları tarafından da kabul gördüğü anlamına gelmektedir. Cumhuriyetin ilan ediliş hikayesi her ne kadar Atatürk'ün aniden aklına gelmiş gibi efsaneleştirilerek anlatılsa da bu hikaye 100 yıllık bir mücadelenin ürünüydü. Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi gibi aydınlar ile başlayan bu serüven Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları tarafından sonuçlandırılmıştı.
Peki saltanatın kaldırılmasında ortak hareket eden milli mücadelenin önemli isimleri ne oldu da Cumhuriyet devriminde ayrı düşmüşlerdi? Aslına bakılacak olursa bu ayrı düşme ideolojik bir fikir ayrılığından ziyade kahramanlar arasındaki iç siyasi çekişmelerden öte bir durum değildi. Zira Rauf Orbay'da, Ali Fuat Cebesoy'da, Kazım Karabekir'de anılarında Cumhuriyet fikri ve rejimi taraftarı olduklarından bahsetmektedirler. Kahramanların ayrıştığı nokta ise ilan ediliş biçimi ve durumdan haberdar edilmemeleriydi. Zaferden sonra Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Refet Bele ve Ali Fuat Paşalar anlaşmazlıklara düşmüş ve sistemin dışına itilmişlerdi. Peki Cumhuriyet rejimi Türk toplumunun gerçekten de istediği ve arzuladığı bir rejim miydi? Bu sorunun cevabı o dönem için ne yazık ki hayırdı. Yaklaşık 600 yıl boyunca mutlak monarşiyle yönetilen Türk toplumu için bu rejim alışık oldukları bir şey değildi. Her ne kadar 19. yüzyıldan beri gelen bir süreç olsa da bunun benimsenmesi Anadolu'daki Türkler için daha zordu. Zira Osmanlı Devleti için her şey Rumeliydi ve Osmanlı Anadolu'yu sadece asker ve vergi zamanı hatırlıyordu. Aynı durum aydınlar için de geçerliydi. Ancak Mustafa Kemal Paşa ilk zamanlarda her ne kadar Cumhuriyet fikrini Anadolu'daki Türklere benimsetmekte zorlanmış olsa da bundan vazgeçmemiş ve Türk toplumunun Cumhuriyet devriminin ardından değiştirip dönüştürmeyi başarmıştı. Değişim ve dönüşümün genlerine işlediği Türk milleti de Atatürk'ün bu çabalarına karşılık vermiş ve bu dönüşümü kısa bir zaman içerisinde gerçekleştirmeyi başarmıştır. Zira 1960, 1971, 1980 ve 1998 yılında rejime yönelik darbelere hep tepkiler verip darbelerden sonra askeri kışlalarına göndermeyi mecbur etmiş, 2016 yılında Fethullahçı terör örgütünün gerçekleştirdiği girişime ise tümden karşı çıkarak bu girişimin bastırılmasını sağlamıştı. 2016 yılındaki hadise, Türk toplumunun demokrasi ve cumhuriyet rejimini ne kadar benimsediğini gözler önüne sererken aynı şekilde Atatürk'ün de başarısını ortaya koymaktadır. Son olarak söylemek gerekirse Türkiye'de Cumhuriyet'in bir oldu bittiyle ilan edildiği görüşü yaygın bir yanlışın ürünüdür. Her ne kadar Cumhuriyet hükümet kurmada karşılaşılan güçlüğü ortadan kaldırmak amacıyla ilan edildiyse de bu Cumhuriyet'in ilanına sadece bir vesileydi. Çünkü Cumhuriyet fikri sanıldığı gibi yabancı bir fikir değildi. Tanzimat döneminden başlayan Türkiye'nin modernleşme serüveninde Cumhuriyet fikri de zaman zaman tartışılmıştı. Ancak her ne kadar 19. yüzyılda başlayan bu serüvende Türkiye'nin henüz istediği noktada olmadığı da acı bir gerçektir. Zira devrimler belli bir tarihsel altyapı gerektirirken toplumun buna ayak uydurması ise bazen 100 yılları alan bir süreci de ifa etmektedir. Cumhuriyet'in tarihsel arka planı ile ilgili anlattığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video ve kanal ile ilgili eleştiri ve görüşlerinizi videonun yorum kısmına ya da kanalın topluluk kısmına yazabilirsiniz. Daha güzel içerikler için siz değerli izleyicilerimizin destekleri bizler için çok önemlidir. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere, esenlikle kalın. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.